Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte öyle güzel kurabiyeler hazırlayacağız ki böylesini pastanelerde bile görmediniz, emin olabilirsiniz. Böyle un gibi dağılan ve yemeye asla doyamayacağınız bir kurabiye tarifi olacak. Evet, dilerseniz fazla kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Malzemelerime sırası geldikçe sizlere tek tek sunmak istiyorum. Kabımın içinde oda sıcaklığında erittiğim 125 gram margarinim var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı elma sirkesi ilave ediyorum. Sizler üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Yani evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Bir tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını üzerine kullanacağız. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı çörek otu ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı da mahlep ilave ediyorum. Evet, şimdi unumu ilave etmeden önce kabımın içindeki malzemelerimi karıştırmak istiyorum. Evet, tamam, yeterli. 4 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin arkadaşlar. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden, unumuzun kalitesinden de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, şimdi ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuralım. Evet, pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Evet, hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Unumun da hepsini kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, şimdi dilerseniz şeklini verelim. Evet, kurabiyemizin şekli ve büyüklüğü bu şekilde olacak. Dilerseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Tamamen tercihinize kalmış. Bu büyüklükte yaparsanız daha güzel oluyor. Tek lokmalık ve görüntü açısından da gerçekten de göze hitap ediyor. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi dilerseniz yumurta sarımızı üzerlerine ilave edelim bütün kurabiyelerimizin. Hemen böyle yumurtamızı karıştıralım. Ve şu şekilde parmağımızın ucuyla üst tarafına ilave edelim yumurtamızı. Evet, elle daha kolay oluyor. Fırçayla birazcık zor oluyor. O yüzden elimle ilave etmeyi tercih ettim.
Evet, tamam. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız, bilginize. Evet, kurabiyelerim pişti. 10 dakika oldu, fırınımdan çıkartalım. Benim fırınımda 20 dakikada pişti arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Yani bakar mısınız, şahane bir tek lokmalık kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle hepinize tavsiye edebileceğim. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugüne kadar denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Evet, hemen böyle iç dokusunu da sizlerle paylaşayım, bakar mısınız? Yani un gibi dağılan bir kurabiye tarifi oldu. Ağzınıza aldığınız andan itibaren ağzınızda şeker gibi eriyecek bir kurabiye tarifi, kesinlikle abartmıyorum arkadaşlar. Kendim yaptım diye de söylemiyorum. Bir de hemen bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Benim sıkça sipariş aldığım bir tarif bu. Gerçekten de bugüne kadar hiçbir müşterimden olumsuz bir yanıt almadım. Çünkü gerçekten de o kadar güzel ki sizlerin de her zaman yapmak isteyeceği bir kurabiye tarifi oldu. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı da açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.